Merhabalar, ben Yiğit. Bir önceki video uzun geldiği için ikiye bölmüştük. Ve şimdi devam ediyoruz. Devam edeceğimiz kısım input ile başlıyor. Input, kullanıcıdan veri almak için kullanılıyor. Ve parantez içine yazdığımız metin kullanıcıya soru olarak gösteriliyor. Input kullanımı şöyle oluyor. Bir değişken oluşturur gibi. Aslında değişken oluşturuyoruz hatta. Bu input string olarak geçiyor. Input adın ne? Biz bunu terminale verdiğimizde bize adın ne diye bir soru çıkıyor. Biz buraya Umut yazdığımızda bu Umut kullanıcı adı değişkenine string olarak aktarılıyor. Şimdi bu print'te gösterelim. Merhaba Umut veya merhaba yine Umut. Adın ne dedi? Dedim ki Umut. Merhaba Umut, merhaba Umut. Şöyle bunu uzatayım. Ayrım gözüksün. Merhaba Yiğit, merhaba uzatılmış A ile birlikte Yiğit. Input kısacası kullanıcıdan veri almak için kullanılıyor. Şunu söyleyelim ki input her zaman string döndürüyor. Input ile kullanıcıdan sayı alsak bile bunu Python string olarak alıyor. Mesela sayı yazalım. Sonra input favori sayınız nedir? Bize sorumuzu sordu. Bir dedim. Program bitirildi. Print yazdırdım. Favori sayınız nedir? Ekrana bastırıldı. Fakat ben gelip burada bunu tipini öğrenmek istersem karşıma çıkan şey string olacaktır. Input ile kullanıcıdan ne alırsak alalım bunu string olarak alacağız. Biz bunu çevirebilir miyiz? Tabii ki çevirebiliriz. Onu göstereceğim. Şimdi tekrar yazımını yapalım. Pardon. Input bir sayı giriniz. Zaten yukarıda yazmışım. Gözden kaçtı. Şimdi print sayı artı 10 virgül sayı artı 10 yapalım. Hata verdi. Neden? Burada göstermek istediğim şuydu. Bizim elimizde bir sayımızı sormak için bir input kullandık. Bunu yazdırdık 10 diye. Fakat buna 10 eklemek istediğimizde hata verdi. Nedeni ise input ile aldığımız verinin sayı olması. Peki biz bunu nasıl çevirebiliriz? Biz sayımızı aldık. Diyelim ki sayı int yazalım. Favori sayımızı sordu 10. Sayımızı yazdırdık ve 10 ekledik. Bunu nasıl yaptık? Burada bu 5. satırda yeni bir değişken oluşturduk. Sayı integer diye. Bizim sayı değişkenimiz bir string ifadeydi. Sayı integer'ı değişkeninde ise bu sayı stringini integer ve parantez içinde bu değişkeni yazarak bunu biz artık yeni değişkene sayı olarak verdik. Ve yeni terminale yazdırma fonksiyonumuzda bu sonradan integer'a çevrilmiş sayımızı, tam sayımızı artı 10 ekleyerek
ekrana verdiğimizde gördüğünüz gibi terminale basıyor. Şunu yapalım. Print. Tiplerine bakalım. Favori sayım 10. Gördüğünüz gibi favori sayımı yazdırdım ekrana 10. Sonra tipini sorduğumda bana string dedi. Sonra bunu integer'a çevirdim. Integer'a çevrilmiş halini tam haline 10 ekledim. 20 yaptı. Ve yeni değişkeni sayıya dönüştürülmüş değişkenin yeni tipi gördüğünüz gibi integer oldu. Bu sadece integer için geçerli değil. Float'ta da böyle. Şöyle göstereyim. Sileyim ya da silmeme gerek yok. Mesela ağırlık diyeyim. Ağırlık. Float. Input. Favori ağırlık olmadı. Kilonu gir yazalım. Type ağırlık. Şimdi ben burada kilomu girdiğimde, diyelim ki ben 40 yazdığımda gördüğünüz gibi ben string ifadeyi float'a çevirmiş oldum. Buradaki kullanım kafanız karışmış olabilir. Buradaki yaptığım sayı aslında eşiti nedir? Input favori sayınız nedir? Burada da ağırlık input kilonukire eşitken bir dış paranteze çıkıp uzatmadan tek satırda bitirmek için üstüne float koyup bunu direkt float haline çevirmiş oldum. Ya da bunu integer'a da çevirebilirdim. Favori sayım 10, kilom 20 diyeyim. Integer'a çevirmiş oldum. Direkt bunu yukarıdaki gibi çevirelim. Şöyle. Ağırlık 2. Input. Kilonu gir. Şimdi kilomu giriyorum. Ne oldu? String. Bunu ağırlık 2 integer yapıp sonra tekrar tipini sorguladığımda ise gördüğünüz gibi ilk önce string dedi. Sonra ben bunu integer'a çevirdikten sonra tekrar tip sorgulaması yaptığımda ise sonuç integer oldu. Şimdi bir örnek yapalım. Alıştırmamız şöyle olacak. İsim değişkeninde ismimizi alsın. Adınız nedir? Yaz. Sonra doğum yılı olarak doğum yılımızı alsın. Doğum yılımız nedir? Sonra doğum yılını integer'a çevirelim. Doğum yılı integer doğum yılı. Şunların arasına boşluk bırakalım. Sonra de boyumuzu sorsun. Boyu da şöyle yapalım. Bunda hiç ikinci gösterdiğim şekilde, kolay şekilde direkt integer'a çevrilmiş hali olsun. Ama boyu integer değil de float yapsak daha iyi olur. Ondalıklı çünkü. Boyunuzu giriniz. Şimdi bizim printle basalım hepsine. Şöyle kullanıcı bilgileri. Tekrar print yazdığımızda alt satıra atacak. Sonra burada yıldızlarımızı koyalım.
alt satıra geçtiğimizi belirten. Sonra ad, isim. Sonra yaşımız değil doğum yılımızı versin. Doğum yılımız ve boyumuz. Adım Umut. Doğum yılım. Diyelim ki 1999. Boyumuz da 1.74. Gördüğünüz gibi adımızı Umut, doğum yılımızı 1999 ve boyumuzu 1.74 olarak yansıttı. Şimdi buradaki şuna dikkat çekelim. Doğum yılımızı biz input olarak aldık. Ve sonra integer'e çevirdik. Sonra boyu direkt tek satırda float parantezini alarak inputlayarak direkt değişkenimize atadık ve yazdırdık. Bu ders bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste operatörleri göreceğiz. Ben burada size şu örneği vermek istedim. Ama operatörlere geçmek istemediğim için şu an bir sonraki örnek derste versem daha iyi olacağını düşünüyorum. Yine göstereyim burada. Yaş değişkenine 2026 eksi doğum yılını yazdığımızda ise tekrar şöyle hızlıca mesela 2000 yanlış oldu. Umut 2003 boyumuz 1.77. Neden burada yanlış dedi? Burada yanlış demenin nedeni şu. Doğum yılının bir string halini yazdık. Hızlıca tekrardan. Doğum yılımız 1999. Boyumuz 1.74. Gördüğümüz gibi 2026'dan 1999'u çıkardı ve yaş değişkenimizde print içinde fstring olarak fprint olarak yazdırdık. Bu ders bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.